1500 yıl ortadan kayboldular. Bir saniyede geri döndüler ve şaşırtıcı bir tesadüfle geri geldiler. Onları güneşi örten bir karanlık ve ruhları çürüten bir korku yakaladı. Size Pompei'deki yok oluşun sıradan masallarını değil, çok daha fazlasını anlatacağım. Taşa dönüşen insanların gerçek hikayesi. Eğer korku filmlerinden daha acımasız bir olay dinlemek istiyorsanız arkanıza yaslanın ve 2000 yıllık bu heyecan dolu yolculuğa hazır olun. Videoya başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. YouTube üzerinden siz değerli izleyicilerimize çok daha kaliteli videolar üretebilmek için 1000 abone olmaya ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olup bizleri destekleyebilir ve bu kanalda görmek istediğiniz video önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Bu fotoğrafa dikkatle bakın. Onlar 13 firari olarak anılan ve Pompei'den kaçmaya çalışan sıradan insanlar. Hayatlarını kurtarmaya çalışırken 350 santigrat derecelik bir rüzgar hepsini bir saniyede yok etti. Kimi uyurken, kimi birbirine sarılmış halde tanrılara dua ederken öylece kala kalmış. Peki nasıl taş oldular ve son 24 saat ne yaşamışlardı? Bu tanrının bir cezası mı yoksa sıradan bir doğal afet miydi? Pompei, milattan sonra 79 yılında Roma İmparatorluğu'na bağlı olan ve bugün İtalya'nın kıyı kesimlerinde kalan 15.000 nüfuslu bir şehirdi. Hayat her zamanki gibi hareketliydi ve zengin volkanik toprakları sayesinde tarımsal verim diğer Roma şehirlerinden çok daha fazlaydı. Deniz ticareti de şehri oldukça zenginleştirmişti. Romalı soyluların yazlık villalarının bulunduğu Pompei, tatil ve ufak kaçamaklar için ideal bir konumdaydı. Roma'daki Colosseum'dan 100 yıl önce inşa edilen arenalarda gladyatör dövüşleri yapılıyor, köleler efendilerinin her türlü akıl almaz ihtiyacını karşılıyor, halk hamamlarda keyifli vakit geçiriyor ve forumda alışveriş yapıyordu. Zenginliği ve dünyaya açılan bir kapı olması sayesinde iyi eğitimli Pompeililerin yarattığı mimari ve sanat hem Avrupa'yı hem de yıllar sonra Amerika'yı etkileyecek kadar gelişmişti. Şehirde denizcilerin ve yolcuların vakit geçirebileceği 100'den fazla meyhane ve han vardı ve tabii ki en karlı meslek fırıncılıktı. Bakın bu duvar resminde Pompei'deki fırıncı Terendis Neo ve karısını görüyorsunuz. Şehrin varlıklı isimlerinden olan Terendis Neo'nun elinde tuttuğu parşömen hayatta olduğu gibi işinde de karısının ortak olduğunu gösteriyor. Mutlu bir yuvaları olduğu aşikar ama büyük felaketin çok yakında onları beklediğini nereden bilebilirlerdi ki? Pompei'de tapınaklar dindar Romalılarla doluydu. Ayrıca Romalılar sadece tanrılara inanmakla kalmaz, kara büyüyle de ilgilenirdi. Kazılarda bulunan bir muskada aynı erkeği paylaşamayan kadınlardan birinin yaptığı büyüydü. İnsanlar gündelik hayatlarına devam etse de son zamanlarda bir şeylerin ters gittiğinin de farkındaydılar. Haftalardır devam eden depremler halk arasında paniğe neden olmaya başlamıştı. Şehrin su boruları hasar görmüş, hamamlar ve havuzların bir kısmı kullanılmaz hale gelmişti. Ve başta zenginler olmak üzere Pompeililerin yarısından çoğu şehri terk etmeye başlamıştı bile. Ancak kimse depremlere şehre 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllardır uykuda olan Yanardağ'daki hareketlerin neden olduğunu düşünmüyordu. Bunun farkına vardıklarında ise iş işten geçmiş olacaktı. Yanardağ'ında yıllar sonra ilk büyük patlama 24 Ekim 79 yılı sabah 9'da gerçekleşti. Kıyametin geri sayımı başlamıştı. Şehir halkı büyük bir gürültüyle yerinden fırlayarak sokaklara çıktı. Olan bitene bir anlam veremeyen Pompei halkı için bu henüz bir başlangıçtı. Saat öğlen 12 olduğunda Vezüv yanardağı ikinci defa patladı. Ancak bu sabahki patlamadan çok daha öte bir faciaydı. Bu patlama öylesine büyüktü ki gücü Hiroşima'ya atılan atom bombasından binlerce kat fazlaydı. Yanardağı saniyede 100.000 ton kül, lav ve sünger taşı fışkırtmaya başladı. Patlamanın etkisiyle birçok evin çatısı uçmuş, insanlar oldukları yerden savrulmuşlardı. Şehirde büyük bir panik başlamış, lav ve kül parçacıklarından oluşan 35 kilometrelik bir sütun gökyüzüne yükselmiş ve korkunç bir manzara yaratmıştı. Saat öğleden sonra 2'ye geldiğinde gökyüzü çoktan siyah dumanlarla kaplanmıştı ve artık güneşi görmek imkansızdı. Başını kaldırabilenlerin göreceği tek şey duman, kül ve taştı. Vezüv sadece lav ve kül püskürtmüyor, yanardağdan fırlayan sünger taşları Pompei'nin üzerine yağıyordu. Sokaklarda 30 santimetrelik yığınlar oluşmuştu. On binlerce kilometrelik siyah dumanlar akıl almaz şiddetli yıldırımlar
durumlar yaratıyordu. Pompeyliler tanrıların birbirleriyle savaştıklarını düşünüyorlardı. 12'de yaşanan ikinci patlamadan sonra durumun vehametinin farkına varan halk tam olarak bir kaosun içine düşmüştü. Üzerlerine yağan taşlardan korunmak isteyen insanlar başlarına aldıkları yastıklarla sokaklarda kaçarak güvenli olduğunu düşündükleri evlere sığınmaya çalışıyordu. Evlere girebilenler ise yağmalardan kurtulmak için kapılarını kilitliyordu ve artık üstlerine düşen sünger taşları sabahki kadar küçük değildi. Daha büyük ve daha sertti. Arkeolojik kazılarda Pompei'deki sünger taşı yağmurundan ölen 396 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Pompei'nin yeniden keşfi ise bir tesadüften ibaretti. 1592 yılında işçiler Mimar Dominica Fortana'nın değirmenlerinde bir yeraltı su kemerini kazarken resimler ve yazıtlarla kaplı antik duvarlara çarptılar. Evet, burası kayıp şehir Pompei'ydi. Ancak üzerinde pek durulmadı ve bölgedeki kazı çalışmaları 200 yıl kadar daha beklemek zorunda kaldı. Şimdi hazır olun. Çünkü şu anda öğreneceğiniz bilgi Pompei ile ilgili düşüncelerinizi baştan sona değiştirebilir. Pompei'de taş kesilen insanları hepiniz biliyorsunuz. Ancak bu insanların %90'ının taşlaşmasının sebebi 1800'lerin sonunda Pompei kazılarını yürütenlerin cesetleri kemiklerin pozisyonları bozulmadan çıkarmak için açtıkları deliklerden alçı döktürmüş olmalarıdır. Yani gördüğünüz insanların çoğunun pozisyonlarını koruyabilmek için onları biz taşlaştırdık. Doğa değil. Nitekim Pompei'de bugüne kadar 1150 ceset çıkarılmış, bunların ancak 106 tanesi kalıplar halinde gün yüzüne ulaştırılmıştır. Geri kalanlarına kalıp dökme gereksinimi olmadığından iskeletleri çıkarılmıştır. Toplamda 2000'e yakın kişinin Pompei faciasında öldüğü düşünülüyor. Ölenlerin büyük kısmı ise yaşlı ve hastalar ya da ailelerini bırakmak istemeyen fedakar evlatlar. Bir de zorla tutulan köleler. Çok az zengin insan Pompei'den kaçmamış ve ölmüştür. Pompei faciası doğanın gücünü ve insanoğlunun acizliğini gösteren bir olaydır. Aynı zamanda tarihin en büyük trajedilerinden birisidir. Bugün Pompei milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir açık hava müzesidir. Ama Vezüv yanardağı hala aktiftir ve her an patlayabilir. Bilim insanları yanardağı yakından izlediklerini ve olası bir patlamada Napoli'yi boşaltmak için hazırlıklı olduklarını söylüyorlar. Umarız ki Pompei faciası bir daha tekrarlanmaz. İşte böyle arkadaşlar. Bugün sizlerle Pompei faciası hakkında konuştuk. Bu konsepte videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizler için daha birçok ilginç video hazırlıyorum. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.